Neden bir müziği diğerine tercih ederiz? Ya da niye o pantolonu giyer de diğerini giymeyiz? Genelde bunların tamamen kişisel zevklerimiz olduğunu düşünürüz, öyle değil mi? Ama ya size bu seçimlerin arkasında çoğu zaman farkında bile olmadığımız derin toplumsal kodlar var desem, gelin hep beraber bu konuya bir dalalım ve gündelik tercihlerimizin ardındaki bu gizli dünyayı bir aydınlatalım. Mesela çok basit bir yerden başlayalım. Bir akşam yemeği sofrası düşünün. Bazıları için hafif, şık bir balık en iyi seçenekken, başkaları için neden illaki şöyle doyurucu, kallavi bir et yemeği olması gerekir? Bu soru kulağa ilk başta basit bir damak zevki meselesi gibi gelse de, sosyolog Pierre Bourdieu'ya göre aslında çok ama çok daha büyük bir resmin, yani toplumsal sınıf farklarının minik bir parçası. İşte asıl mesele de tam olarak bu. Olay aslında balık ya da et değil. Olay yemeğe bakıştaki temel ayrım. Bakın bir tarafta yemeğin sunumuna, estetiğine, hafifliğine yani biçimine odaklanan bir zevk var. Diğer tarafta ise yemeğin ne kadar besleyici olduğuna, doyuruculuğuna ve tabii ki maliyetine yani işlevine odaklanan bir beğeni. İşte bu iki farklı dünya kişisel tercihlerimizden çok daha fazlasını anlatıyor bize. İyi de bu gizli kodları nasıl çözeceğiz? İşte bu noktada sahneye Fransız sosyolog Pierre Bourdieu ve onun iki muhteşem kavramı giriyor: habitus ve sermaye. Bu ikisi zevklerimizin nasıl şekillendiğini anlamamız için adeta birer anahtar olacak. Habitus. Kulağa biraz karmaşık gelebilir, kabul. Ama aslında çok basit bir mantığı var. Şöyle düşünün, içine doğduğumuz aileden, büyüdüğümüz çevreden, gittiğimiz okuldan edindiğimiz bir tür toplumsal DNA bu. Ya da içsel bir navigasyon cihazı gibi. Biz farkında bile olmadan yaptığımız seçimleri, duruşumuzu, konuşma tarzımızı, kısacası zevklerimizi o yönlendiriyor. Bedenimize işlemiş derin alışkanlıklar bütünü. Bourdieu'nun kendi deyimiyle bir kültürel bilinç dışı. Tamam, habitusun ne olduğunu anladık. O bizim içimizdeki otopilot. Peki bu otopilotu kim programlıyor? Bu toplumsal DNA'mızı neye göre yazıyor? İşte burada ikinci anahtar kelimemiz devreye giriyor: sermaye. Ama durun, hemen aklınıza sadece para gelmesin. Çünkü Bourdieu için sermaye çok daha geniş bir şey. Evet, birincisi hepimizin bildiği ekonomik sermaye, yani para, mülk, varlıklar. İkincisi sosyal sermaye, bu da çevremiz, tanıdıklarımız yani ilişki ağımız. Ve üçüncüsü, belki de en önemlisi, kültürel sermaye. İşte bu, aldığımız eğitim, sahip olduğumuz bilgi, sanattan anlama becerimiz, kısacası toplumda geçerli kabul edilen zevklerimiz. Ve bu sermayeler sürekli birbirine dönüşür. İyi bir eğitim, yani yüksek kültürel sermaye, iyi bir işe, yani ekonomik sermayeye, o da güçlü bir çevreye, yani sosyal sermayeye kapı açabilir. Bir döngü gibi. İşte işin en can alıcı noktası da burası. Özellikle kültürel sermaye, sınıflar arasındaki farkları sadece göstermekle kalmıyor, bu farkları nesilden nesile aktararak adeta yeniden üretiyor. Bir kısır döngü yaratıyor, nasıl mı? Yüksek kültürel sermayeye sahip bir ailenin çocuğu eğitim sistemine zaten avantajlı başlıyor. Bu avantajı daha fazla sermayeye çeviriyor ve toplumsal hiyerarşideki yerini daha da sağlamlaştırıyor. Yani bir klasik müzik bestecisini tanımak sadece entelektüel bir bilgi değil, aynı zamanda eşitsizliğin devamını sağlayan bir statü göstergesi. İşte sahip olduğumuz sermayedeki bu farklılıklar bizi iki temel beğeni türüne götürüyor. Bourdieu'nun teorisinin tam da merkezinde yer alan bu karşıtlık, gündelik hayattaki en basit seçimlerimizi bile derinden etkiliyor. Bir yanda lüks beğeni var. Bu, ekonomik sorumluluklardan uzak olmanın bir ürünüdür. Seçme özgürlüğünüz vardır. Bir şeyin işlevinden çok stiline, sunumuna, estetiğine odaklanabilirsiniz. Diğer yandaysa zorunlu beğeni var. Adı üstünde, zorunlulukların şekillendirdiği bir zevk bu. Öncelik temel ihtiyaçlara en ucuza, en verimli şekilde karşılamak. Yani doyuruculuk, işlevsellik, dayanıklılık her şeyden önce gelir. Peki Bourdieu'nun bu teorik çerçevesi gerçek hayatta ne kadar geçerli? Yani habitus, sermaye, lüks ve zorunlu beğeniler, bunların somut karşılıkları var mı? Gelin bunu görmek için İstanbul Zeytinburnu'nda yapılmış harika bir alan araştırmasının sonuçlarına bakalım. Bu veriler teorinin pratikte nasıl işlediğini çok çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor. Bakın, ilk veri çok net. Araştırmaya katılanların %94'ünden fazlası evinde bir yardımcı çalıştırmıyor. Bu, ekonomik sermayenin doğrudan bir yansıması. Aynı zamanda lüks beğeni dediğimiz şeyin getirdiği zamanı parayla satın almak gibi pratiklerin ne kadar küçük bir azınlığa ait olduğunu da gösteriyor. Bu tabloysa inanılmaz bir bulgu sunuyor. Yaşadığımız konut tipi bile sosyalleşme biçimimizi belirliyor. Bakın, kapalı sitelerde yaşayanların en popüler aktivitesi dışarıda yemeğe çıkmakken, mahallede oturanlar için bu aktivite ev gezmeleri.
Bu sadece parayla ilgili bir durum değil, sosyal ve kültürel sermayenin de mekan üzerinde nasıl ayrıştığını bize mükemmel bir şekilde gösteriyor. Şimdi gelelim kültürel sermayeye. Araştırmaya katılanların sinema, konser veya tiyatro gibi Bourdieu'nun tabiriyle yüksek kültür etkinliklerine katılım oranı ne kadar dersiniz? Sadece %7,5. Bu rakam bu tür bir kültürel tüketimin ne kadar sınırlı bir alanda, ne kadar niş kaldığını çok acı bir şekilde gösteriyor. Peki, insanlar tiyatroya gitmiyorsa, boş zamanlarında ne yapıyor? İşte bir önceki slaytla bu rakamı karşılaştırdığımızda resim tamamlanıyor. Yüksek kültür etkinliklerine katılım %7,5 iken, boş vaktini AVM'lerde geçirenlerin oranı %60'ın üzerinde. Bu, farklı toplumsal grupların boş zamanlarını nasıl bambaşka kültürel mekanlarda ve pratiklerle değerlendirdiğinin en somut kanıtı. Bütün bu verileri, bütün bu teoriyi üst üste koyunca aklımıza şu kaçınılmaz soru geliyor. Eğer zevklerimiz ve tercihlerimiz bu kadar derinden toplumsal koşullarla şekilleniyorsa, seçimlerimizde biz ne kadar özgürüz? Yani tercihlerimiz bir nevi kaderimiz mi oluyor? Bourdieu'nun şu sözü durumu mükemmel bir şekilde özetliyor aslında. Farklılaşan beğeni yargıları üyeler arasında güçlü bir bariyer oluşturmaktadır. Yani o zevkler ve renkler tartışılmaz lafı pek de doğru değil. Zevklerimiz bizi benzerlerimizle bir araya getirirken farklı olanlardan ayıran görünmez duvarlar, aşılması zor bariyerler örüyor. Kısacası işin özü şu, bize çok masum ve çok kişisel gelen her bir tercihimiz aslında toplumsal konumumuz hakkında sürekli sinyaller veriyor. Ve daha da önemlisi bu konumu her gün yeniden inşa ediyor. Yediğimiz yemek, dinlediğimiz müzik, tatil için gittiğimiz yerler, bunların hepsi sadece birer kimlik beyanı değil, aynı zamanda bizi sosyal hiyerarşideki belirli basamaklara sabitleyen ve bu eşitsizliği bir sonraki nesle aktaran çok güçlü mekanizmalar. Bu çözümlemeyi bitirirken soruyu doğrudan size yöneltmek istiyorum. Bir an durup düşünün. Bu sabah içtiğiniz kahveden, şu an dinlediğiniz müziğe, bu akşam izleyeceğiniz filme kadar sizin gündelik tercihleriniz, sizin toplumsal DNA'nız yani habitusunuz hakkında acaba size neler fısıldıyor?